yine kıvırcık saç yapacağım. Gerçekten bu yüze kıvırcık saç çok yakıştı. Şimdi benim mikrodalgada kıvırcık saç yapımı diye bir videom var. Detaylı olarak izlemek isterseniz o videomu seyredin. Şuraya ben etiketini koyacağım onu. Fakat mikrodalga kullanmayan arkadaşlar olabilir evlerinde. O yüzden şöyle bakın, ben bunları hazırladım. Şimdi bu bebeğimde kullanacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar, şu çöp şişlerden alıyoruz. Bu çöp şişler marketlerde satılıyor. Bir paket almanız yeterli. 2 kere de falan yaparsınız onu. 5 tane şiş kullanıyorum. Çöp şiş kullanıyorum. 5 adet. Ben şu ölçü kıvırcık için. Saç için kullandığım şu ipim Nako'nun akrilik bir ipi. Akrilik bir ip alabilirsiniz. Patiklik iplerden kullanabilirsiniz. Onlar çok güzel kıvrılıyor ve çok güzel parlıyor ısıya girdiği için. Şimdi şöyle ucunu hemen kısaca anlatacağım ama daha detaylı izlemek isterseniz o videolarıma bakabilirsiniz, o videoma. Ucunu şöyle sıkıştırdım. Bakın sarıyorum. Sararken sıkı sarıyorum ama çok aşırı derecede de değil. Asla bol sarmayın. Şöyle hafif hareket edecek şekilde sıkı olsun. Çöp şişleri oynatmasın. Bu şekilde şöyle iterek bu şişi komple bu şekilde sarın arkadaşlar, sıkıca. Bakın sonuna kadar sardım. Ucunun açılmaması için şöyle sıkıştırıyorum şuraya ve kesiyorum. Şimdi bunu mikrodalganız varsa arkadaşlar çok hafif nemlendirin. Nemlendirmeden yapmıştım ben daha öncekileri ama nemlendirince sanki daha güzel, daha çabuk oluyor. Hafif nemlendirip 1 dakikanın altında, birkaç saniye altında ayarlayın. Çünkü şöyle ortadan hemen böyle yanmaya başlıyor. Ondan sonra mikrodalgayı açıyorum. Yalnız ısınız mesela 3-4 aşamalıysa ikinci aşamada olacak arkadaşlar. 3 ya da 4. aşamayı kullanmayın. İpi yakabilirsiniz. Önce bir tanesini isterseniz deneyin, koyun. Bende mesela 4 aşama var. İkincisi yeterli oluyor. Hani mikrodalgaların markalarına göre ısıları değişiyorsa bilmiyorum ama ısısı çok yüksek olan yeri ayarlamayacaksınız. Mikrodalgada 1 dakikanın altında çevirttirin. Sonra çıkartıp biraz soğuduktan sonra tekrar koyun. 2 kez yaparsanız aynı işlemi daha çok oluyor. Bir de bunu arkadaşlar gece yapıp sabaha kadar bekletin. Yani mikrodalgaya sokup çıkardıktan sonra şu şekilde benim gibi, mesela ben bunları dün gece hazırladım. Ondan sonra işte sabaha kadar bekledim. Şimdi mikrodalga kullanmıyorsanız arkadaşlar bunu bu şekilde hazırladıktan sonra buharlı ütünüzle ütüleyeceksiniz. En kolay yolu bu. Yine çok aşırı derecede sıcak olmayan ılığın biraz üstündeki bir ısıyı ayarlayın. Şişlerinizi ütüleyin. Güzelce ütüleyin ve bırakın sabaha kadar kalsın. Sabahleyin açtığınızda onların çok kıvırcık olduğunu zaten göreceksiniz. Bu her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Eğer mesela fırına koymak isterseniz bu şekilde hepsini hazırlayın. 150 derecede fırınınızı ayarlayın. Fırını kapatın ısındıktan sonra. Bunları da tepsiyle fırının içine koyun. Soğuyana kadar fırınınızın içerisinde kalsın. Fırını açık unutmayın sakın. İpleri yakarsınız. Yöntem olarak bu şekilde kıvırcıklarınızı hazırlayabilirsiniz. Bir de haroşa örgü olarak şiş kullanmayı biliyorsunuz böyle haroşa örüyorsunuz. Birkaç gece önceden yapın onu da yine. Böyle uzunca örmeniz lazım. Çünkü bakın bu şişler yetmiyor. Ben mesela bunlar bittikten sonra eğer yetmezse şöyle bir 5-6 tane daha şiş sarmıştım şu bebekte. O yüzden uzunca bir haroşa örün. O haroşanızı böyle hafif böyle deterjanlı bir suyla ya da yumuşatıcıyla yıkayın, ıslatın, sıkın. Ondan sonra kurutun. O da birkaç gün beklesin. Kuruduktan sonra söküp o şekilde kullanan arkadaşlar da var. Onlar da çok güzel oluyor. Onlar da kıvırcık oluyor. Ama ben hep bu yöntemi kullanıyorum ve mikrodalgaya koyuyorum arkadaşlar. En pratik benim için mikrodalga geliyor. Mikrodalgada bir gece önceden yapıyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Şimdi bir tanesini açalım. Mesela açarken mutlaka önce şu uçları çıkartın. Şöyle bakın, biraz açacağım. Şişin bir tanesini çekiyorum. Daha sonra hepsi zaten geliyor. Uçları çıkarmazsanız ucu da çektiği için birbirinin içine geçiyor ipler. Biraz çalışması zor oluyor o yüzden. Şimdi arkadaşlar bakın, gördünüz mü? Çok güzel kıvırcık. Şimdi bu ipin mesela birkaç ton açığını da birkaç tane şiş yapıp röfleli gibi yapabilirsiniz. Ben elimde olsa öyle yapacaktım. Hani soran arkadaşlar oluyor. Onlara ben söyleyeyim buradan, bu kıvırcıklar yıkanınca açılır mı diye. Tabii açılır. Çünkü sonuçta ısıyla kıvırtıyoruz biz bunu. Nasıl hani kendi saçlarımı şayla sardığımız zaman yıkadığımızda nasıl açılıyorsa bu da mutlaka açılacaktır. Fakat size şöyle bir yöntem söyleyeceğim. Yıkadıktan sonra kıvırcıkları bozulduğu için tekrar sarmak mümkün olmayacağı için bu saçları şöyle tutam örün, ıslakken şöyle tutam sımsıkı örersiniz. Ondan sonra birkaç gün beklettikten sonra örgüleri açarsınız. Bu sefer dalgalı bir saç olur.
kıvırcığa yakın dalgalı bir saç olur. O şekilde saçı bozmadan yine hoş bir model yapmış olursunuz. Şimdi şu şekilde bakın. Önce şöyle yapıyorum. Şu uzunlukta. Tabii siz dediğim gibi istediğiniz uzunlukta yapın. Şimdi bir şişin bakın bir şişten uzun. Evet. Şöyle katladığım zaman neredeyse şu çöp şişin uzunluğuna yakın bir uzunluk bırakmışım. Şöyle size göstermek için bu benimle aynı ölçüde yaparsınız. Bu çünkü kıvırcıklar düşecektir, açılacaktır. O yüzden biraz şöyle alacağım. Hatta birazcık daha şöyle bir tutam daha kısalttım. Şu şekilde şimdi ayarlıyorum. Hepsi aynı uzunlukta olsun. Saçlarımızı bakın şöyle ayırdık. Şimdi şöyle göstereceğim size. Şurada bakın en son artırdığımız yer var. Şurası. Görüyor musunuz? Şu en son artırdığımız yerin bir üst sırasını alnın tam şurasına takacağız. Önce şuradan şuraya kadar falan iki gözü şöyle ortalayalım. 10-15 tane. Ondan sonra geri kalanlarını ayarlayacağız. Şuradan başlıyorum. Böyle arada çok kısa kestiğiniz falan olursa yanlışlıkla onları önlerde kullanın. Daha uzunları arkalarda kullanabilirsiniz. Çektim arkadaşlar. Bıraktım. Bir yan sık iğneye giriyorum. Ve diğer sık iğnenin olduğu yerden çıktım. Bakın bunun arasından tığımı geçiriyorum. Bunun kökünün arasına. Bunun tam orta kısmını alıp içinden geçirip çekiyorum. Ve bunu bakın şunu elinizde tutun şöyle. Şunu çektiğiniz zaman o ip sıkışacaktır oraya. Bu ön sırayı bu şekilde yapacağız. Ön sıraları. Geri kalan yerleri tek tek de yapabilirsiniz. Ama ön sırada bu şekilde yapalım, düzgün dursun. Tekrar bakın aynı şeyi yapıyorum. İçinden tığımı geçiriyorum şunun. Yani birbirinin köküne ekliyoruz arkadaşlar. Saçları. Birbirinin diplerine ekleyerek. Şimdi aslında karar verememiştim ilk başta bunun saç rengini farklı yapayım diye. Şimdi ilk baştan mesela karar veriyorsanız saçın rengine, ne renk saç yapmak istiyorsanız, çekiyorum, sıkıştırıyorum. Yani ilk baştan kararlıysanız saçın ne renk yapmaya şu orta kısmı o renk örebilirsiniz. Tabii ipinizle aynı kalınlıkta olan bir ip ise şuradaki son artışa değil de son 2 sıra artırma sırasına gelene kadar saçınızın aynı rengiyle örüp ondan sonra ten rengine geçip 2 sıra daha artırıp devam edebilirsiniz. O zaman çok güzel oluyor. Yani kafanın iç kısmını istediğiniz kadar aralıklarda saç koysanız bile seyrek gibi durmuyor. Bu şekilde ekleyerek yapıyorum. Her tarafını tabi göstermeyeceğim. Çok uzun sürer. Sizin de vaktiniz videoya bakmakla geçmesin. Şimdi şuraya kadar taktım. Şöyle hesaplıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu kulağın şu önündeki sık iğne var ya. Onu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne saydım. Saç orada başlıyor. Bu kulaktan da aynı hizada bitmesini istediğim için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne saydım. Şurası 16 oluyor arkadaşlar. 16. sık iğneyi bir üst sıraya çekeceğim. Orada kilitleyeceğim. Yukarıya doğru takıyorum, o yüzden yandan devam etmiyorum. Bir üst sıradaki sık iğneye getirdim onu. Şunu bir sıkıştırayım. Şöyle içinden, kendi içinden geçiriyorum ve kilitliyorum burada. Şimdi bu modelde saçları ekerseniz mutlaka 10-15 tane de bir kilitleyin bir tane arkadaşlar. Çünkü eğer saçın bir tanesi çıkarsa diğerleri de sökülerek gelecektir. O yüzden 10-15 tane yaptığınızda mutlaka şöyle bir tane kilitleyin. Ondan sonra yandan devam edebilirsiniz. 2 sıra yaptıktan sonra bir sıra boş bırakarak ekeceksiniz. Şöyle üçgen şeklinde düşünün şu önü. Şöyle. Ön için bu şekilde yapalım çalışmamızı. Şimdi buradan itibaren şöyle aşağıya doğru ineceğiz. Bir sıra aşağıdan çapraz çıkıyorum. Bakın arkadaşlar, bunun bir altındaki sık iğnenin yanı. Yani şöyle çapraz. Oradan tığımı sokuyorum. Ve burada da ilk sırayı
Ve isterseniz ikinci sırayı bu şekilde ekerek yapın. Geri kalanları tek tek kilitleyerek yapabilirsiniz. Zaten arkaları öyle yapacaksınız mecburen, üstleri. Üstlerin arkalarını ve arka kısımları, onu göstereceğim. Her sıraya böyle ekmeyeceğimiz için tek tek kilitleyeceğiz. Şuradan devam edeceğim. Yani şöyle çapraza indikçe 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra daha. Yani şu kulağın 2 üstüne kadar çapraz bir şekilde inerek geliyorum. 6 tane daha saç ekeceğim. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Evet, bakın şurada kilitledim arkadaşlar. Şimdi bunun da ikinci sırasını hemen yan sık iğneden yapacaksınız. Şuradan. Yanındaki sık iğneden ilk iki sırayı yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra yine böyle 2 sıra atlayarak yapacaksınız. Aynı üstte anlattığım gibi. Ve şu arkalarda şu şekilde ekme yapın. Yani böyle yan yana yapmayacağız arkalarda. Şimdi şuradan, mesela şuradan itibaren başladığımı düşüneyim. Şu şekilde yandan giriyorum sık iğneme. Ve her sırada her sık iğneyi şöyle kendisine kilitliyorum. Bu şekilde. Tek tek ekeceğiz. Hepsini yan yana yapmayacağız. Yani zaten şöyle biliyorsunuz, 2 sırada bir ya da 3 sırada bir şu arka tarafları atlayacağımız için yan yana da bir sık iğne yapacağız, bir sık iğne yapmayacağız. Bir sık iğne yapacağız, bir sık iğne yapmayacağız. O şekilde atlama yapın. Çok aşırı derecede kalabalık oluyor öbür türlü arkadaşlar. Şimdi mesela buraya yaptım ya, şu sık iğneyi atlıyorum. Bu da tam arttırma noktasına denk geldi ama şöyle göstereyim. Birer sık iğne atlayarak ve bu şekilde kilitleyerek yapacağız. Ekerek değil. Şimdi şurada da arkadaşlar şu arka taraflara yaparken üstten, yani şuradan itibaren şu arka tarafları birazcık daha, şu 2 parmak daha uzun kestim. Uzunları arkaya ve üst kısımlara takacağım. Şuralarda. Yani şu geriye doğru gelen kısımlara. Dediğim gibi bunda da 1, 2, 3. sık iğneden tığımı sokuyorum. Yanından çıkartıyorum. Çünkü bir tane sık iğne atlamamız gerekiyor ya, o yüzden. Hoşunuza gitmezse daha sık yapabilirsiniz. Nasıl yaptığımı gösteriyorum ama karar sizin. Daha çok zaten düz saç falan yaparsanız birazcık daha ekmeniz gerekebilir. Bir sonraki sırayı da arkadaşlar 2 sıra atladık diyelim. Sonraki sırayı da şu sık iğneye, yani şunun hizasına ekiyoruz. Şöyle birbirlerinin çaprazına ekmiş gibi oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi şuradaki boşluğun arasına ekeceğim. Bakın birbirlerinin çaprazına ektiğiniz zaman bu tabi saçlar üst taraflarda da olacağı için kapanıyor arkadaşlar. Çok fazla gür olmasına gerek yok o yüzden. Şurayı da bakın, bu saçlar hep böyle ekildi. Ama ne kadar gür görünüyor, görüyor musunuz? Kıvırcık olduğu için dediğim gibi yaptığınızda boşluk görünen bir yerler olursa canınızı sıkan oralara tek tük ekebilirsiniz. Ama kıvırcık saçta gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi şurayı da en sondaki, en alttaki sıraya da yine yan yana ekleyerek yapıyoruz. Şöyle falan bağlarsanız kafasını, saçını şöyle falan bağlarsanız buranın düzgün gözükmesi için son sıranızı mutlaka ilk alındaki gibi bu şekilde düzgün yapalım. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Saçlarımızı bitirdikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, kafa videomuzu da bu şekilde bitirdim. Bakın saçları size anlattığım gibi taktım. Şuralardan bağladım şu şekilde. Arkaları söylediğim gibi size bakın seyrek koydum. Şu en alt sıra düzgün bir şekilde alında gösterdiğim gibi en alt sırayı düzgünce yan yana sıralıyorum. Geri kalan yerleri ara ara ekiyorum arkadaşlar. Yanları göstermiştim. Şu üst kısmı da göstermiştim size. Bu şekilde oldu. Çok tatlı, çok güzel, cimcime bir kız çocuğu oldu. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu bir emek işi arkadaşlar. Elbette ki bir sevgi işi ama
Severek yapılabilecek bir iş ama aynı zamanda bir emek işi ve bu emeğin karşılığı da bir beğeni butonu ya da bir abone butonu. Bunu benden esirgemeyeceğinizi umut ediyorum. Sizler de çok beğenmişsinizdir. Öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte gördüğünüz için. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.